Hanıma hoş geldin. Şeref verdin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ya. Ve takipçilerini bekliyoruz. Harran'a bekliyoruz. Senin selamınla gelenlere ayrı bir indirim yapılacak burada. Rehberlikte, her şeyde indirimli olacaklar. Bir de senin selamınla gelsinler yeterli. Teşekkür ediyorum. Her şey için Ben çok teşekkür teşekkür ediyorum ediyorum. hanıma. Yani her şey düşünülmüş. Şurası bak. Burası erkekler bölümüymüş bu arada. Diğer tarafta kadınlar bölümü var. Şimdi oraya geçeceğiz. Oradan ihtiyaçlar sağlanıyor. Burası avlu mu ya? Kalenin bir Evet canım. Şu anda restorasyonda olmasaydı. çok geç kalmamışlar mı? Türkiye'de bu işler çok maliyetli. De 3 hanım, 36 çocuk, bir de beyefendi yaşıyormuş. Doğru mu? Şamasa yıldızlara takmaya başladı. İşte gideceğiniz Soğumatar'da ay ve güneş tanrısının kabartmaları var bir mağara. Ay ve güneş tanrısının. Soğumatar. Çok derin tarihi var buraların gerçekten. Yani okumaya başladığınız zaman bile bitmiyor. Burası ev artık, evin içi. Bak serinliğe bak. Doğal klima. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim. Bizler de iyiyiz. Siz dün çok güzel tarihçeden bahsettiniz. Birazcık da şimdi dinleyelim. Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle hoş geldiniz Harran'a. Teşekkürler. Harran, Sümer ve Akhaçya'da kesişen yollar anlamında, seyahat ve kervan anlamındadır. Sümer ve Akhaçya'da. Arapça ise sıcak olan bölge demek. İşte insanlar bu sıcakları göz önünde tutarak bu evleri inşa etmişler. Kare üzerinde bindirme tekniğiyle bu evlerimizi kubbe şeklinde inşa etmişler. Tabii inşa ederken de güneş ışıklarını nasıl kırabiliriz hesaplaması yaparak her bir köşeye çapraz taşlar koyup oval şeklini oluşturmuşlar. Bu şekilde yazları serin, kışında içinde ateş yakıldığı vakit çok da sıcak oluyor. Sıcak. Taşlarımız pişmiş tuğla. Biliyorsunuz bu taşlar fırınlarda da kullanılır. Evet. Ateş yakıldığı zaman gün boyu Sıcak kalır. Evet. Ve her 4 veya 5 yılda bir çamur ve saman karışımından sıvası yapılır bu evlerimiz. Evlerin tarihi de yaklaşık 350 yıllık bu evlerimiz. 350 yıl. Aynen öyle. İki ülkede daha görebiliriz. Biliyorsunuz 300 yıl önce Suriye Osmanlı topraklarına bağlıydı. Buradaki insanların bir kısmı Halep'e taşındığı zaman aynı mimariyi orada da inşa etmişler. Bir diğer ülke ise İtalya. İtalya'nın güneyinde Puglia. Bir yerde bu evlerden görebiliriz. Şimdi oraya nasıl ulaştı bu mimari yapı? 18. yüzyılın sonlarına doğru buraya İtalyan bir seyyah geliyor. Harran'ın şiddetli sıcaklarından o da rahatsızlanıyor. O da nasibini alıyor diyelim. İyileşene kadar bu evlerin bir tanesinde kalıyor. Çabuk iyileştiğini fark ediyor. Çünkü tamamen doğal malzeme. Doğal klima, evet. Doğal klima. Hatta 1-2 gün önce buraya bir grup gelmişti.
İçeriye girdikleri vakit klimayı aramaya başladılar. Klimalar nerede? Nerede? Sordular. Evin kliması yok dedim. Evin doğal kliması var. Yani kendiliğinden serin olan bir ev. Çok güzel. Şimdi bu ev kimindi zamanında? Bu evler zamanında atalarımızın yani büyük dedelerimizindi. Bu evde 4 anne, 36 çocuk ve bir baba yaşıyor. 4 anne. 4 anne yani haremini kurmuş. 15 odalı. 15 oda değil mi? 15 odalı bir ev. Tabii daha önce bu evlerde bir kısım hayvanlar yaşıyordu, bir kısım da insanlar. Mesela bu bölümde insanlar yaşıyordu. Diğer tarafta da tabii depremde yıkıldı orası. Orada da hayvanlar yaşıyordu. Burada barınan hayvanların daha uysal olduğu, koyun ve keçilerin daha çok verimli, daha çok süt verdiği görülmüş. Tavukların da normal bir kümeste günde bir defa yumurtluyorsa burada da 4 veya 5 defa yumurtladığı da görülmüştür. Çok normal değil mi? Huzur var, sağlık var, her şey. Aynı zamanda negatif enerjiyi çekme özelliği de var. Dumanı çektiği gibi, vakumladığı gibi negatif Yani enerjiyi şuradan de aynen insanın içindeki negatif enerjiyi çekiyor. Ben burada sürekli huzurluyum. Yani buradan dışarı çıktığım zaman bu evden aldığım enerji bana aylarca yetiyor. Bu enerji bittiği zaman tekrar bu evde kalıyorum. Ki zaten her zaman buradayım. Genellikle misafirlerle ilgilendiğim için sürekli dışarıdayım. Ama enerjim bittiği zaman bu evde çıplak ayakla saatlerce kalırım. Ben. Çok şanslısınız bu arada. Kaybettiğim enerjiyi tekrar topluyorum. O zaman diyoruz ki enerjisini yitirenler buraya gelmeli değil mi? Enerjisini yitirenler, bitkin hissedenler mutlaka buraya gelmeli. Eğer huzur istiyorsa, Ne güven diyorsunuz? istiyorsa, Özel tedaviler için özellikle Terapi? kesinlikle pozitif enerji istiyorlarsa buraya gelsinler. Hem tütsü de yaparız onlar için. Bakın burada güzellik var. Bu İbrahim Peygamber'in kullanmış olduğu tütsü. Tütsüyle beraber çıplak güzelliği ayakla bizim Evet, takviye evet. edilen dolaşıldığı zaman insanın kaybetmiş olduğu enerjiyi tekrar kazandırmış olacağız. İkisinden de daha fazla enerji toplamış olur. Gördüğünüz gibi evimiz toplam 15 odalı, birbirine bağlantılı labirent şeklinde. Kapılar gördüğünüz gibi birbirine bağlantılı. Yani içeriye girildiği zaman bazen misafirlerimiz çıkış kapısını zor buluyor. Mecburen bizler de onları Evet. dışarı çıkartıyoruz yardım ederek. Dışarı çıkartıyoruz. Burası başlı başına Aynen. saray gibi. Saray. baksana. Evet. 4 tane anne, 4 36 çocuk, bir beyefendi. Bir de beyefendi. Arkadaşlar dikkat edin nohut taneleri falan koyun falan. Bakın burası da işte bayanların, gelen misafir bayanların ve ev Bak, gördün mü karşıyı? kadınların oturduğu yer. Burası da Bu 3 pencere de orada 3 tane var. Buradan bağımsız 3 kubbe. Gelen erkek misafirlerin oturacağı yerlerdir. Buradan bağımsız. İşte bir şey istendiği zaman kadınlar mırrayı veya yemeği şu pencerelerden erkeklere uzatırlar. Ya. Evet. Bak kaç tane oda var. çok oda var. Zaten Bak şimdi buradan da oradan da mutfağa geçiş var. Buradan da mutfağa geçiş yapabilir. Tabii daha önce yaz aylarında biliyorsunuz bizim yazımız çok uzun. Evet. Nisan, Mart'ın sonlarından ta Kasım'ın sonuna kadar devam ediyor ki zaten hava kışın soğuk değil. Genellikle insanlar yaz aylarında geceleri tahtlarda uyur dışarılarda yüksek böyle. Evet. Maviye de boyanır. Maviye boyamasının sebebi sürüngenlerin yaklaşmaması için. Çünkü akrep ve yılanlar mavi rengi ateş kırmızısı olarak görüyorlar. O yüzden yaklaşmıyorlar. O yüzden ben her zaman derim normal maksimum bir otel 7 yıldızlı olur.
Ama Harran'da geceleri burada dışarıda kalındığı zaman milyar yıldızlı otel gibidir. Elinizi uzatsanız yıldız yakalarsınız gökyüzünde. Evet. Yıldızların ve ayın daha parlak görünmesinin sebebi ise Işık az. Aydınlatma. bir de biliyorsunuz astronomi burada çok yaygındı. Yani ay ve yıldızların parlaklığı diğer yerlere göre nazaran çok farklı. Evet. Göbekli Tepe'den biliyorum. Aynen öyle. Şimdi Harran tarihin sıfır noktası. Her şeyin başlangıç yeri. İnsanlık burada filizlenip dünyaya yayılıyor. Aynı zamanda buğday tohumunun toprakla ilk buluştuğu yer Harran'dır. Ya. Astronomi, kimya, Matematik. fizik, felsefe, Kadar. El-Battani, El-Battani, evet. İbn Teymiye bunlar Harran Üniversitesi'nde yetişmiş çok meşhur bilim insanlarıdır. Tabi bunlar milattan sonra 700'lü yıllarda Emeviler döneminde oluyor. Zaten Harran en parlak dönemini Emeviler. Bu da yayık. Ben bundan ayran içtim. Ayranı da gayet çok lezzetli. Çok doğal. Ama Çok lezzetli olabilirim. Evet ama maalesef şu anda artık kullanılıyor. Bunlar keçi derisinden yapılıyor. Keçi derisi çok ince olduğu için daha kullanışlı oluyor. Yani ters çevrilebiliyor Tabii bir de sallama istediği için sürekli. ve esnek olduğu için genelde keçi derisi kullanılır. Ya nasıl buldun? Ne diyorsun? Muhteşem. Ya ben dün çok etkilendim. Ancak iklim ve coğrafi koşullar çok zorlu. İçerideki serinlik muazzam. Dışarıda en son tespit ettiğim 33-34 derece sıcaklık vardı. İçeri girer girmez serin bir havayla karşılaşıyorsunuz. O kadar serin ki içerisi. Hani ben buna şey diyorum genellikle. Doğal klima ve sağlıklı. Sıcak şehirlerde evlere artık klima takılıyor. Ve ne kadar sağlıksız olduğunu da artık biliyoruz. Çağımızda hastalık çağı ama bu evlerde şu anda doğal klima var. Öyle söyleyeyim. İçerinin serinliğini keşke yansıtabilsem. Bakın bir odaya daha girdim. O zaman da yaşayan 3 hanımlı olan ağanın hanımlarından bir tanesi olmak ister miydiniz? Ama o zaman şartlarında yaşıyor olsaydınız ne düşünürdünüz? Şimdi o zamanın şartlarında yaşamadığım için açıkçası empati yapmam çok zor. Aslında yani insanın yapısını düşündüğünüz zaman, kadının yapısını, bilmiyorum ben Haldun Bey çağ değil de insan olarak düşünüyorum. İnsanın yapısı değişir mi? Önemli olan o ama Ruh dünyası, duygusal dünyası değişir mi? Tamam, mutfağa gidiyoruz. erkeğin kalbine giden yoldan Evet. gidelim. Evet. Nedir? Yemek. Böyle kazanlarda Harran tarlalarında yetişen bir buğdayımız. Nasıl olan yayık. Kocaman bir ağaçtı. Her gelen turist bir tane çekti, bir tel çekti. Onlar kaldı. Yine az önce gösterdiğim Yayık. yayık devamı. Evet. Mutfak malzemeleri. Evet. Her şey ne kadar minimalist, basit ama güzel, Ama doğal. ama doğal Ama ve huzurlu, ama sağlıklı. ama sağlıklı, Kesinlikle. ama kalbi temiz insanların yaptığı bir fesatın daha piyasaya sürülmediği bir zamandan bahsedelim. Geliyorum. Ve şurada
yöresel kıyafetlerimiz var. Dedelerimizden kalan kıyafetler. Yani ben şöyle göstereyim sizlere. Mehmet Bey, her şey için çok teşekkür ediyorum. Efendim, her zaman bekleriz. Çok güzeldi. Gerçekten uzun uzun, daha uzun tarihi sohbet etmeyi isterim. Bir dahaki sefere Bir dahaki inşallah. sefere bizler de memnun oluruz. Aa, Sizleri her çok zaman güzeldi. bekleyeceğiz. Her şey için teşekkürler. Rica ederim. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi seyahatler dilerim hep. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Bay bay.